İsa öğrencilerine acı çekip ölmesinin gerekli olduğunu zaten söylemişti. Ama 3. gün dirilecekti. Fısıh Bayramı'nda onlarla birlikte yemek yerken, İsa içlerinden birinin kendisine ihanet edeceğini ve kendisini ölüme teslim edeceğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olup birbirlerine hainin kim olduğunu sormaya başladılar. O zaman İsa'nın Yahuda'dan söz ettiğini anlamamışlardı. Akşam yemeğinden bir süre sonra İsa öğrencileriyle beraber dua etmek için Zeytin Dağı'na gitti. Bir anda Yahuda kılıç ve sopalarla silahlanmış bir grup adamla birlikte geldi. Din bilginleri ve başkâhin tarafından gönderilmişlerdi. Yahuda İsa'ya yaklaşıp onu öptü. Bu onunla birlikte olanlara onu yakalamaları için bir işaretti. Onu yargılamak için din bilginlerine götürdüler. Onu suçlayıp öldürmek için ona karşı kullanabilecekleri bir suçlama aradılar. Başkâhin döndü, İsa'ya şöyle dedi: "Yüce Olan'ın oğlu Mesih sen misin?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," dedi. Başkâhin bağırmaya başladı. Giysilerini yırtarak şöyle dedi: "O bir kafir, ölmeyi hak ediyor." Bunun üzerine onu valiye götürüp ihanetle, halkı Roma otoritesine karşı kışkırtmakla ve Yahudilerin kralı olduğunu iddia etmekle suçladılar. İsa valinin sorduğu soruların hiçbirine cevap vermeyince, vali onu tehdit etti ve ona sordu: "Hiç yanıt vermeyecek misin? Benim seni serbest bırakacak ve seni çarmıha gerecek yetkiye sahip olduğumu bilmiyor musun?" İsa yanıtladı: "Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm." Vali İsa'yı suçlu bulmadı. Ancak öfkeli kalabalığın "Onu çarmıha gerin, çarmıha gerin onu!" diyen bağırışlarını duyunca İsa'yı onlara teslim etti ve "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim," dedi. Bunun üzerine askerler onu alıp soydular, dövdüler ve kırbaçladılar. Sonra onu çarmıha gerileceği yere kadar çarmıhını taşımaya zorladılar. Yol boyunca birçok insan onu izliyordu. Aralarında ağlayıp dövünen kadınlar da vardı. Vardıklarında onu çarmıha gerdiler. Ellerini ve ayaklarını çarmıha çivilediler. Ve 2 suçlunun arasında olacak şekilde onu çarmıha gerdiler. Biri sağında, diğeri solundaydı. Ve şöyle bir tabela koydular: "İşte Yahudilerin kralı." Hem askerler hem de oradaki halk ona bağırıyor, hakaret ediyor ve onu aşağılıyordu. Ama Mesih başını göğe kaldırıp şöyle dedi: "Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Çarmıha asılan suçlulardan biri küfretmeye, lanet okumaya başladı. İsa ile alay ediyor ve şöyle diyordu: "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar." Ne var ki öbür suçlu onu azarladı ve ona şöyle dedi: "Sende Tanrı korkusu da mı yok? İkimiz de yaptıklarımızdan dolayı çarmıha gerilmeyi hak ediyoruz. Ancak o bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı." Sonra İsa'ya döndü ve "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. İsa ona, "Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. Gün ortasında güneş yok oldu ve hava karardı. İsa yüksek sesle haykırdı: "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum," diyerek son nefesini verdi. Ve tam o sırada
Bir deprem oldu. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. Yahudilerin İsa'ya karşı oldukları şeylerden biri de kendisini Tanrı'nın oğlu olarak adlandırmış olmasıydı. Bu sözü fiziksel bir anlamda anlamışlardı. Onların bu anlayışı doğru muydu? İsa kendisinin çarmıha gerilmesini önleyebilecek güce sahipti. Peki sizce neden çarmıha gerilmeyi seçti? İsa'nın ölümünün bir tesadüf olmadığını ve bir rastlantı sonucu gerçekleşmediğini nereden biliyoruz? İsa, suçlunun iyi şeyler yapmaya ya da Tanrı'yı hoşnut edecek bir yaşam sürmeye zamanı olmamasına rağmen hangi gerekçeyle suçlunun cennette kendisiyle birlikte olacağını vaat etmiştir? Buradan ne çıkarıyorsunuz?